Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimizin şu kenar bölümlerinde ve şu bölümde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane yedek şiş daha kullandım. Sizler dediğim gibi misinalı şişlerle de bu bölümleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen patiğimi bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından mor ipim ile başlayacağım hanımlar. 11 ilmek olarak 11 adet ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bir ilmek daha atıyorum. 11 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırası ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalara başlayacağız hanımlar. Ön yüzde artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimi şöyle parmağıma dolayarak bir ilmek attım. İlk artırmamı sağ kenarda yaptım. Şimdi de son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sol kenarda artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yine yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 2 ilmek artırdık. 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemi bu şekilde yapılıyor. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Arka yüzde de artırma yapmadan ilmekleri haroşa örüyoruz. Şu anda şişimizde 15 ilmek oldu. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 25 ilmek olana kadar artırdım. Ardından modelime başladım. Örerken şunu da göz önünde bulundurun. Haroşa örgü esnek bir yapıya sahip, esneme özelliğine sahip bir örgü türüdür. Şimdi 25 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, ben 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modele başlayacağız. Bu aşamada artık krem ipimi ekleyeceğim. İlmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Mor ipim bekleyecek. Kesmiyoruz. Model kurulumunda yine mor ipi kullanacağız. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye şöyle düğümümü attım. İlmeklerimizi hanımlar krem ipimiz ile ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu şekilde ipin ucunu da gizleyerek götürdüm. 25 ilmeğimizin tamamını öreceğiz. Artık artırma yapmıyoruz. 25 ilmek ile modelimizi yapacağız. Evet, ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Böylece krem ipimiz ile bir diş haroşa örmüş oluyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şu minik desenlerimizi yapacağız.
Yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini aldım. Hemen ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra mor ipimi aldım. Deseni oluşturacağım. Bir mor, bir krem, bir ilmek mor ördüm. İlk desenimizi yaptık. Model aralarında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi tekrar mor ipimi alıyorum. İkinci modeli yapacağım. Bir mor, bir krem, bir mor. Tekrar kremimi aldım. Model arasına 3 tane krem örüyorum. Yeniden morumu aldım. Bir mor, bir krem, bir mor ördüm. Tekrar model arasına 3 ilmek krem örüyorum. Yeniden morumu aldım. Dördüncü desenimi yapacağım. İlk sırada 4 desenimiz var. Bir mor, bir krem, bir mor ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizi ilk sırasını yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle yine haroşa öreceğim. Kenar ilmeğini aldım. İlmeğimi krem ipim ile ördüm. Burada renk geçişi yaparken ipimizi arka yüzde bırakıyoruz. Şöyle morumu aldım. Bir tane morumu mor ile örüyorum. Morumu arkada bırakıp tekrar kremimi aldım. Bir kremimi krem ile örüyorum. Bakın tekrar bir mor ilmeğim var. Morumu mor ile örüyorum. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipleri arka yüzde bırakıyoruz. Aradaki 3 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar bir mor, bir krem ve bir tane daha mor ördüm. Aradaki 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Tekrar bir mor, bir krem, bir mor. Araya yine 3 tane kremimi örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. Bir mor, bir krem, bir mor ve morumu yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde modeli tamamladık. Şimdi ön yüzde modelin ikinci sırasını yapacağız. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor zaten. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de krem ile ördüm. Bu 2 morun ortasında kalan bir krem var. Bunları mor ile öreceğiz. Bakın ortaya bir tane mor ördüm. Kremimi alıyorum. Model arasında şimdi de 5 ilmek kremim var. 5 krem, 1 mor. 5 ilmek krem örüyorum. Bir tane mor. 5 tane krem örüyorum. Bir tane mor ve kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra yanındaki 2 ilmeği krem ile ördüm. Bir moru yine mor ile örüyorum. Tekrar moru arkada bırakıp kremimi aldım. Aralardaki 5'er krem ilmeğimi yine krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Tekrar arada bir morum var. Mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Renk geçişi yaptım. Tekrar kremimi aldım. Aradaki 5 ilmek kremimi krem ipim ile örüyorum. Yeniden morumu aldım. Bir mor. Kremimi aldım. 5 krem. Bir tane morumu alıyorum. Bir moru ördüm. Moru arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın ilk modelimizi tamamladık. Yani buradaki modelimizi. Model aralarına hanımlar bir diş haroşa öreceğiz krem ipimiz ile. Mor ipimiz bekleyecek. Bu aşamada hanımlar ön yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimiz ile örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örüp bir diş haroşamızı oluşturalım. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ikinci modeli yapacağız. İkinci modeli ilk modelin aralarına gelecek şekilde kuracağız. İlk modelimizi yaparken 2 ilmek krem örerek başlamıştık. İkinci modelde 5 krem ile başlayacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Ardından yine mor ipimi alıyorum. Bir mor, bir krem, bir mor. Yine model aralarında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. Bir mor,
bir krem, bir mor. Yine model arası için 3 tane kremim var. Tekrardan bir mor, bir krem, bir mor. Ve kalan son 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk desenimizde 4 tane yapmıştık. Buraya bakın 4 model yapmıştık. İkinci de 3 tane oldu. Aralara modelimizi kurduk. Şimdi yine geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Bu şekilde mor ilmeğimi mor ile örüyorum. Aradaki bir kremimi krem ile. Tekrar bir morumu mor ile. İkinci desenimizi kaydırmalı olarak bu şekilde kuruyoruz. Aradaki 3 kremimi ördüm. Tekrardan bir mor, bir krem, bir mor. Araya 3 tane kremimi örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden mor ipimi aldım. Bir mor, bir krem, bir mor. Ve kalan son 5 ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum. Modelin ilk sırasını böylece arka yüzde de tamamladık. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa yine ilk modelde olduğu gibi 2 tane mor var. Onun aralarında kalan birer tane kremi mor olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 tane krem örüyorum. Ortaya bir tane mor. Şimdi model aralarında yine 5 kremimiz var. 2, 3, 4, 5. Ortaya bir tane mor ördüm. Tekrardan 5 tane krem. 3, 4, 5. Ortaya bir mor ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelin ikinci sırasını ön yüzde yaptık. Geri dönüyorum arka yüzde. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Morumu aldım. Bir moru mor ile örüyorum. 5 kremim var. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar bir morum var. Mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Aradaki 5 kremimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kalan 6 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar model arası için bir diş krem haroşamızı öreceğiz. Ardından 3. modeli yapacağız. Yine kaydırmalı model olduğu için 3. modeli ilk modeliyle aynı şekilde yapacağız. Kenara 2 tane krem ördükten sonra yine modelimizi yapacağız bu şekilde. İlk model ile 1. model ile 3. model aynı hizada olacak. Ardından 4. modeli yapacağız. 4. modelde yine 3 tane kurulacak. Aynen ikinci modelde olduğu gibi aynı sayılarla aynı şekilde kurulacak. Ardından 5. modeli yapacağız. Yine 5. modeli de 3. modeliyle aynı şekilde yapacağız. Sayılar, sıralamalar hepsi aynı ve model aralarında mutlaka birer diş krem haroşamızı örüyoruz. Sadece 5. yani sonuncu modelimizden sonra hanımlar bir değil 2 diş haroşa öreceğiz krem ipimizle. Çünkü burada bilek bölümüne geçeceğiz. Şimdi buraya toplamda bakın 2 modeli birlikte yaptık. Zaten toplamda 5 model yapalım. 5. modelden sonra da ilmeklerimizi krem ipimiz ile 2 diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Bilek ayrımını beraber yapalım. Evet hanımlar buraya toplamda 5 tane modelimi yaptım. 5. modelden sonra da 2 diş krem ipim ile haroşamı ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Yani şu orta bölümü yapacağız. Bu aşamada şişimizde 25 ilmeğimiz var. 12 ilmek olarak yapacağız. Yanlara, kenarlara bir ilmek fazla geleceği için onu da ikinci kenarda bir kesme işlemi olacak. İlmek sayıları kenarlarda eşit olsun diye. Bu aşamada hanımlar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Buradaki 12. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdim ilmeğimi 12. ilmeğimi ördüm. Bakın 3, 6, 9, 12. Şurada da 13 ilmek kalıyor. 4, 8, 12 bir ilmek de burada.
13. Dediğim gibi bu sol kenarı yaparken burada bir kesme işlemi yapacağız. Şimdilik kesme işlemi yok. Öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. 12 ilmek ile haroşaları öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu şiş burada bekleyecek. Buradaki ilmekleri örmeyeceğim. Yedek şişimi aldım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki 12 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sadece sağ kenardaki 12 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde. 12 ilmek üzerinden burada bir diş haroşamız oluştu. Bakın şu desenimizden sonra şurada 3 diş haroşa oldu. Bu desenimizden sonraki 2 diş haroşayı ön bölümde yapmıştık. Bunu saymıyoruz. Ondan hariç bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimizin bu kenarına hanımlar toplamda 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki ayağınıza şöyle ölçüm yapabilirsiniz. Mesela patiği örüyorsunuz. Şöyle burun kısmına. Şöyle patiği denk getirin bu bölüme. Şu arka bölümüne hanımlar şöyle bakın. Bu topuğun arka bölümüne gelene kadar örün. Ölçüm yaparak örün. Hani ben 14 yaptım diye siz de 14 yaparsınız. Belki size küçük olur. Belki büyük olur. Bu tamamen ölçülere göre farklılık gösterebilir. Bu tarz patiklerde mutlaka ama mutlaka ayağınıza ölçün. Sonra yorumlar geliyor. Sizin ölçüye göre ördüm çok küçük oldu. Sizin ölçüye göre ördüm ya da çok büyük oldu gibi yorumlar geliyor. Mutlaka uyarıyorum. Ayağınıza ölçün. Ben 14 yaptım ama belki siz 16, belki 18 yapacaksınız. Dediğim gibi ölçülere göre bu sayı farklılık gösterebilir. Şimdi patiğimizin bu sağ kenarını ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar, burayı 14 diş haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi burada kesimimi yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bol bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü arka bölümü yaparken patiğimizin arkasını örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için bol yani esnek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerin tamamını keseceğiz. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şimdi şuraya 2 tane de şöyle zincir atacağım. Burası sökülmesin diye ipimi kesiyorum. Sağ kenarımızı tamamladık hanımlar. Şimdi sol kenarı öreceğiz. Burada 13 ilmek vardı. Tekrar burada da 12 ilmek olsun diye şu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördük. Sadece bir ilmek kestik. Burada da böylece 12 ilmek kaldı. Hemen ikinci ilmeğimi de yanında ördükten sonra ipimi şuraya yine düğümlüyorum. Patik sökülmesin diye. Şimdi aynı şekilde haroşalarımızı buradaki 12 ilmek üzerinden örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da yine ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar bu ilk 2 diş haroşa patiğin ön bölümünde yaptığımız haroşaydı. Burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. 14 diş haroşamı öreceğim. Sizler de buraya sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayılarda tamamlayın. Gelin hanımlar, ardından kesimimizi yapalım. Patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarıma da 14 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de keseceğim. İkişer ikişer toplayarak yine diğer tarafta olduğu gibi gevşek bir şekilde kesimimi yapıyorum. Bu şekilde patiğimizin üst bölümlerini bitirmiş olduk. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Bu şekilde. Üst bölüm tamamlandı. Artık yedek şiş kullanacağım dediğim yere geldik. Şöyle 2 yedek şişimi yanıma alıyorum. Şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Videonun başında da dediğim gibi mifnalı şişlerle de burada devam edebilirsiniz. Mor ipimi aldım hanımlar. Burada mor ipimi ekleyeceğim. Şöyle. Evet, mor ipim burada. Şöyle bakın, şu krem ilmeğin içinden şöyle mor ipimi geçireceğim öncelikle. Mor ipim ile renkli ipim ile buralardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın buradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 2 ilmek oldu. Sökülmesin diye hemen morumun ucunu da şöyle buraya düğümlüyorum. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. 3 oldu.
Şu 4. ilmeğim. Şu ucumuzu asılalım, arkada kalsın. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar. 10 taneyi çıkarttık. Ben şu patiğimizin burun kısmına kadar olan yere, şuraya kadar olan yere kadar 40 adet ilmek çıkarttım. Siz şuradaki haroşa sayılarını fazla yaptıysanız ilmek sayınız 42 olur, 43 olur. Birkaç sayı oynayabilir. Dediğim gibi ben bu şartlarda şu burun kısmına kadar, yani başlangıç yerine kadar olan yere, şuraya kadar 40 ilmek çıkarttım. Buraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet, 40 ilmeğimi çıkarttım, geldim hanımlar. Şimdi burun kısmına geldik. 11 ilmek olarak başlamıştık. 11 ilmek başladığım yerden yine 11 ilmek çıkaracağım. Şu kenarını düğümlediğimiz için burası biraz sert. Tığ yardımıyla şöyle ilmek çıkartıp bir diğer şişime takıyorum. Bakın bir ilmek oldu. Sırasıyla başlangıç yerlerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartacağız buralardan da. Şu 2. ilmeğim, şu 3. ilmeğim, şu 4, şu ipi de gizleyerek götürelim. 5. ilmeğim, 6, şöyle 7, 8, yine ipimizi şöyle gizleyelim. 9, 10 ve son şu kenara da girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 11. 11 ilmek başladığımız yerden yine 11 ilmek çıkarttık. Şimdi de bir diğer şişime yine kenarlardan ilmekler çıkaracağım. Bakın yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde ilmekler çıkaracağım. Diğer tarafa 40 ilmek çıkartmıştım. Buradaki ilmek sayısı da eşit olacak. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle, ben diğer uca kadar 40 ilmek çıkaracağım. Sizler de karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız burada da şu son kenar ilmek yerine gelene kadar ilmeklerinizi çıkartın, gelin. Evet hanımlar, ilmeklerimi çıkarttım. Toplamda 40 ilmek de burada var. Şimdi geri döneceğiz. Yine haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine sırası ile haroşa, yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar, diğer uca kadar. Önce bu şişimizi, sonra burun kısmındaki 11 ilmeği, sonra da diğer taraftaki 40 ilmeği bu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın şu uca kadar ilmeklerimi mor ipim ile ördüm. Mor ile burada bir diş haroşamız oluştu. Yani şu bölümü yaptık. Şimdi aynı haroşayı bu defa krem ile yapacağız. Ön yüzdeyiz. Mor ipim bekliyor. Bu defa ilmeklerimi krem ipim ile düz, yani haroşa öreceğim. Diğer uca kadar öreceğim. Arka yüzde yine krem ipim ile ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Tekrar buraya geleceğim. Böylece biri mor, biri krem, 2 diş haroşamız olacak. Burada hanımlar toplamda 4 diş haroşa yaptım. Ben mor, krem, mor, krem. Toplamda 4 diş. Krem haroşa bittikten sonra tekrar mor ipimizle bir diş haroşamızı öreceğiz. Sonra tekrar krem ipimizle bir diş haroşamızı öreceğiz. Böylece 4 diş haroşamız olacak. Patiğimizin şu kenarını tarif ettiğim gibi 4 diş haroşa olacak şekilde örelim, gelelim. Sonrasında birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin kenarına toplamda 4 diş haroşamı ördüm, geldim. Buradan mor ipimi de kestim, ucunu arkaya gizledim. Şimdi tabanımızı öreceğiz burundan başlayarak. Öncelikle bu ilk şişimdeki 40 ilmeğim vardı. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi hanımlar yine haroşa olarak örelim, gelelim. Evet, burun kısmına kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 11 ilmeğim var. Buradaki ilmek sayısı 15 olana kadar yanlardan birer birer ilmek alarak gideceğiz. Öncelikle hanımlar, bu burundaki 11 ilmeğimi örüyorum. Yine haroşaya devam ediyoruz. 11 ilmeğimi ördüm. Bu defa yan taraftan bir ilmek örerek bunu ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayısı 12 oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bu şekilde. Şu 12. ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer taraftaki şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Öncelikle bu orta kısımdaki 13 ilmeği öreceğiz. Bu şekilde. Ve yan taraftaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi örüyorum.
Ve yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 15 oldu. Şimdi bu 15 ilmek ile hanımlar şu tabanımızı öreceğiz. Yani kesimlerimizi yapacağız. Yapacağımız işlem şu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte yani sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken hemen yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan buradaki 14 ilmeğimi örüyorum. Yine son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Aynı işlemi devam ettireceğiz hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı 15 ilmek olarak bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece bu tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmekle patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Öncelikle ipim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine burada da haroşaya devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerim mor. İlmeğin 2 katına birden girerek buradan bir ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek burada. İkisini kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da yine mor kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. İlmeklerimi örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasını bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Ve bir diğer kenar ilmek yerine şu krem olan yere girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini kesiyorum. Geri dönüyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Bakın sıradaki krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani yerleri belli, şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Gelelim ardından boğazımızı birlikte yapalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin şu arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi bu boğaz kısmına geçiş yapacağız. Bu aşamada mor ipimi ekleyeceğim. Şöyle ilmeklerimi mor ile öreceğim. Patiğimizin boğazını yapıyoruz. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra artık krem ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Şöyle mor ipimin ucunu kremime düğümlüyorum. Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Krem ipimi de artık kesiyorum. Boğaz kısmında mor ipimi kullanacağım. Bu aşamada şöyle ipleri gizleyerek götüreyim. Buradaki 15 ilmeğimi mor ipim ile düz olarak örüyorum.
Şimdi hanımlar bu kenar ilmek yerleri var hemen şuralarda. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Burada da yine yedek şişlerimi kullanacağım ama misinalı şişlerle de yapılabilir. Bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla buralardan şöyle ilmekler çıkarıyorum boğazımızı yapabilmek için. Şöyle. İlmeğin iki kanadına birden girelim. Daha sağlam oluyor patiğimiz. Bakın hemen şurada da yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Sonra bir diğer şişime de diğer kenardan ilmekler çıkaracağım. Hemen şurada bakın kenar ilmek yerim var. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Diğer kenardan da yine aynı şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Şurada bir kenar ilmek geri kaldı. Hemen şuraya girerek buradan da şöyle bir tane ilmek çıkaracağım. Hemen şuradan. Şöyle. Bunu da şişime taktım. Evet hanımlar patiğimizin çevresinden ilmekleri çıkarttık. Tekrar şurada başlangıç yerimiz. Buraya geldik. Bu sıramızda hanımlar bir sıra ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüze haroşa düşecek. Bakın ilmeklerimizi burada bu şekilde ters olarak öreceğiz. Sırasıyla hepsini ters örüyorum. Bakın bu şekilde buraya haroşa görüntüsü oluştu. Hemen şuradaki ve diğer şişteki ilmeklerimizi de şu başlangıç yerine kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimizi ters ördüm. Bu şekilde bir diş haroşa görüntüsü oluştu. Yani patiğimizin şu kenarında. Şimdi ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz hanımlar. Çift kat bir boğaz bu. İlmeklerimizin hepsini artık düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Buradaki ilmeklerimi gördüğünüz gibi ilk şiştekileri düz ördüm. Bu diğer iki şişteki ilmekleri de yine düz örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimizi ördüm geldim bir sıra düz örmüş olduk. Tekrar düz örmeye devam edeceğiz aynı şekilde. Burayı hanımlar bir kere dolanınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi bu ikinci dolanışımız düz olarak. Bu ikinci dolanışımız bu şekilde 6 sıra dolanacağız hanımlar. Şimdi ikinci sıramız bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayacağız. Başlangıç yerimiz hemen şurasıydı. Buraya kadar düz örünce 2 sıra oluyor. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağız. 3 sıra olacak. Tekrar yapacağız 4. Yine yapacağız 5. Yeniden yapacağız 6. Bu şekilde 6 sıra bu bölümü örelim gelelim. Evet hanımlar bu kısmı 6 sıra boyunca ördüm ve geldim. Şimdi şuradaki bu tırtıklı görüntüyü oluşturmak için şöyle bir işlem yapacağız. Yapacağımız işlem şu. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde hanımlar bir sıra dolanacağız. Yine ipimi şişime bir kere doladım. Şu iki ilmeği keseceğim. Buradaki ilmek ile hemen diğer şimdiki ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar bu tırtıklı görüntümüzü oluşturacağız. Şöyle ipimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yine ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeği kestim. Diğer şişime geliyorum. Burada da yine devam edeceğim. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İki kat olacak. İlk katını tamamladık. Tam orta bölümüne geldik. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeği kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Evet şimdi yine ilmeklerin tamamını düz öreceğiz hanımlar. Hepsini düz olarak örüyoruz. Kesim yaptığımız ilmekleri artırdığımız bu ajurlu ilmekler hepsi normal düz olarak örülecek. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm.
Yine bu ilk başlangıçta olduğu gibi burada da yine 6 sıra, yani 6 kere burayı dolanacağız. 6 sıra ilmeklerimizi yine düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 6 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar bakın başlangıç yerindeyiz. Burayı katlayacağız. Normalde bazı hanımlar dikiyorlar ama ben dikiş yapmayacağım. Tığ ile birleştireceğim. Yapacağımız işlem şu. Bakın şuradaki ilk ilmeğimi tığıma alıyorum. Hemen bakın arka yüzde ilk başlangıç yerlerimiz var. Bakın şurada. Buradaki krem olan yere bakın, arada ip gizlemiştim şurası. Şuradaki krem ilmek içine giriyorum. Hemen dibindeki ilk mora başladığımız yerdeki. Oraya giriyorum. Oradan aldığım ilmek ile tığımdaki şişimden aldığım ilmek, ikisini şöyle tığım ile topluyorum. Bu şekilde bu birleştirme işlemini ilkini yaptık. Burada gevşek yapalım hanımlar birleştirme işlemini. Boğazımız sıkı olmasın, ayak rahat girsin diye. Yine şişimden bir ilmek aldım. Tekrar şu dibine doğru batarak hemen şuradaki krem kenar ilmek yerine girerek oradan da ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği böylece topluyorum. Önce şişimden ilmek alıyorum. Sonra bakın şu dibinden, şurada krem kenar ilmek yerleri, bakın kenar ilmek yeri diyorum. Krem ilmek yerleri belli arkada. Şöyle tek tek görünüyor. Bir oraya, bir de şişimdeki ilmeğim var. Bir de tığımdaki ilmeğim. Üçünü birden gevşek bir şekilde topluyorum. Önce şişimden ilmek alıyorum. Arkada şu krem ilmeğin içine batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği gevşek bir şekilde topluyorum. Bu şekilde hanımlar 2 kat olarak boğazımızı yapmış oluyoruz. 2'ye katlıyoruz yani boğazımızı. Gevşek bir şekilde şöyle topluyorum boğaz kısmını. İlmekleri de tığıma yarım alıyorum. Şimdi düzelttim. Evet. Sırasıyla hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Önce şişimden alıyorum. Sonra arkada krem ilmeğin içine giriyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü birden şöyle topluyorum. Bu şekilde. Bakın yine kremin içine girdim. Yine krem ilmeğimiz var arkada, oraya giriyorum. Böyle topluyoruz hanımlar. Burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle tığıma aldım. Yine arkadaki bakın krem ilmek içine şöyle giriyorum ve buraları bu şekilde topluyorum. Ay, ilmekleri yarım alıyorum. Sinir geldi şu anda. Şöyle üçünü birden topladım. Şimdi diğer şimdiki ilmekleri toplayacağım. Bu aşamada da hanımlar bakın krem kenar ilmek yerleri var. Bakın şöyle V şeklinde. Bunun iki kanadına birden giriyorum. Bu kenarlardan ilmek çıkarttığımız yerlerdi. Bu defa şu kremin iki kanadına birden girerek buraları şöyle toparlıyorum. Önce şişimden ilmek alıyorum. Sonra arka krem ilmek içine girerek şöyle boğazımızı ikiye katlıyorum. Toplama işlemini yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar şöyle bakın ikiye katlanmış oluyor patiğimizin boğaz kısmı. Bu şekilde şu ilmeklerimizin hepsi bitene kadar patiğimizin boğaz kısmını yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını bu şekilde kapattım geldim. En son şu dibine batarak burayı birleştiriyorum hemen. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonrasında patiğimize bir bütün olarak bakalım. Bu şekilde. Evet, ipimi gizledim. Patiğimizin hanımlar görüntüsü şöyle, bakın duruşu bu. Gördüğünüz gibi bakın boğaz kısmı da şöyle gayet esnek, ayağın rahat girebileceği şekilde oldu. Hemen göstereyim, model bu. Hemen patiğimi makineye giydirip bir de ayak üzerinde göstermek istiyorum. Çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu. Model böyle. Diğer kenarını göstereyim. Esneklik payı da bakın hanımlar gayet güzel. Çift kat boğaz olduğu için böyle sünme, sakma gibi olay da yok. Şöyle tabanımız, arka kısmı patiğimizin model bu.
Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.